Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle makrame bir bileklik çalışacağız. Matobo Paisley Dio boncuğunu makremede kullanacağız. Hem yapımı zevkli hem de kendisi çok kullanışlı. E, Benimle beraber çabucak yapabileceğinize inanıyorum. Sadece adım adım ne yapmamız gerektiğini beni takip ederek öğrenmenizi istiyorum. Arkadaşlar, eğitim ciddi bir iştir. Hem veren için hem alan için. Bu nedenle ben sizlerle takı yapımında en ince ayrıntısına kadar burada hem görsel hem de bilgi olarak paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizler de videoları dikkatli bir şekilde izleyip dinlerseniz kafanızdaki tüm soruları cevaplanmış olduğunu göreceksiniz. Şimdi malzemelerimize geçelim ve yapım aşamasına başlayalım. Evet, şöyle bırakıyorum. Şimdi bizim yapacağımız model arkadaşlar bunun gibi olacak. Yani şöyle, bu kadar çok renk yok içinde, hani uzun uzadıya. Sadece aralara bunları koyarak, şu aradaki iki rengi koyarak yapacağım. Ama siz mantığını anladıktan sonra bu aralara istediğiniz kadar renk koyabilirsiniz. Yani bizim yapacağımız bunun krem ve bordo rengi olacak. Şimdi şöyle 6 adet 50 santim 6 adet 50 santim krem kestim arkadaşlar. Bu şu ortada uzanan bordonun 3 tanesi ve 3'ü de örülecek olan bölüm. Şimdi zaten yaptıkça anlayacaksınız. Yine 6 adet 12 santim bordo kestim. Şöyle. Bunlar 6 adet. 3 adet 6 santim. 3 adet 6 santim. Bu simli ip arkadaşlar. Çok güzel duruyor aralarında. Çok fazla ördüğünüz zaman hani çok hoş olmayabiliyor ama aralarda parlıyor. Örneğin bunda olduğu gibi bakın, bu şuralara yerleştirdim. Çok güzel duruyor. Evet, sonra 2 tane 10 santim krem yine kesiyorum. Şurada kullanacağım onu. Şurada kullanacağım. 2 adet. Bunu biraz daha uzun örebilirsiniz. Hani, ve yine 2 adet 10 santim simli kesiyorum. Burada kullanacağım. Burada kullanacağım. Ve 2 adet yine arkadaşlar 55 santim 2 adet 55 santim bordo. Şu mavilerin yerine bordoyu kullanacağım. Zaten yaptıkça tekrar anlatarak yapacağım. Daha iyi anlamış olacaksınız. Ayrıca gördüğünüz gibi 4 tane de Matobo Paisley Dio 8x5 milimlik bunlar gerekiyor. Bunların farklı çok güzel renkleri var. Onlarla da daha güzel bileklikleri sizler yapacaksınız, inanıyorum. İpliklerimizin kalınlığına gelince arkadaşlar, bunları alırken dikkat edin. 1 milim aynen böyle etiketleri olan ürünleri alın. Mesela bu yeşili, ben yeşili kullanmıyorum ama size göstermek için nasıl olduğunu. Etiketler bu şekilde duruyor üzerlerinde. 1 milim mumlu diyor, gördüğünüz gibi 100 metre. Benim bu iplerimin kullanacağım ben. Şimdi gördüğünüz gibi bunların hepsi 1 milim kalınlığında. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Başka ne kullanacağız? İşte metremiz yanımızda olacak arkadaşlar. Bal mumumuz, iğnelerimiz burada. Ve şimdi yapım aşamasına geçelim.
Arkadaşlar öncelikle makrame tezgahımı örtümün altına yerleştirdim. Onun üstünde öreceğim. Şimdi bu 6 tane 50 santimden 3 tanesini ayırıyoruz. Üçünü bir ayıracağız. Şöyle üçünü ayırıyorum. Bu üçünü de şurada dursun. Önce bunu halledelim. İşte, bu 3 taneden 20 santim ayırıyorum. Şöyle getiriyorum 20 santim buraya. Önemli noktalar şimdi bunlar. 20 santimi ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şuradan 20 santim. Ve buna bir düğüm atıyorum. Buraya. Şöyle bir düğüm atıyorum. Bunu bu sabit olan iplerimiz olacak. Bunu buraya iğneliyoruz. Şöyle. Bu sabit olan iplerimiz olacak. Buraya gelince arkadaşlar işte burada bir şey yapmamız lazım. Bu 3 tane ipten bir tanesini 25 santim ayıracağız. Bir tanesini şöyle 25 santim ayırıyorum. Şurayı. Burası 25 santim. Ayırıyorum. Tutuyorum böyle. Bunları da 15 santim. Ki 10 santim de yeter ama biz şöyle yapalım. Bunları da 2 tanesinde 10 santim ya da 15 santim. Şöyle mesela buradan tutuyorum. Şu 2 tanesini 15 santim ayırdım. Bunu da getiriyorum şuraya. Bakın ip böyle duracak. Şu şekilde. Bunu da böyle tutayım. Bak. Şimdi bu 25 santim. Bunlar 15 santim. Ama ip ziyanı olabilir derseniz siz daha uzun keser ve benim göstereceğim biçimde örersiniz. Ama ben iplerin ziyan olmasına karşıyım. Ölçülerini bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi buraya da arkadaşlar yine düğüm yapıyorum. Böyle. Aynı tam bu noktadan düğümümü yapıyorum. Bunu da buraya getiriyorum. Şöyle. Çok kolay, emin olun. Sadece bunları yapacaksınız. Şu şekilde. Bu tam şöyle diyeyim. Örülme yerine gelecek. Böyle birbirine birleşik olacak. Şöyle göstereyim. Böyle duracak. Şu şekilde. Böyle duracak. Bu iplerimiz hep sabit olacak. Böyle sabit tutacağız. Bunlar da örecek arkadaşlar. Hangisinin ördüğü önemli değil. Bir tanesiyle başlayacağız. Tabii sonrasında önemli. Şimdi ilk başlarken önemli değil. Bunları güzel böyle iğneleyelim. Bir tanesini alıyorum. Böyle üstüne koyuyorum. Şu. Bir tanesini alıyorum. Üstüne koyuyorum. İlk başlarken arkadaşlar biz şuradan başlayacağız. Şimdi şuradan başlıyoruz. Buradan öreceğiz. Şöyle öreceğiz. Hani ortasından başlıyoruz. Bu kısmından değil. Ortadan başlayacağız. Sonra yanlarını karşılıklı olarak örerek bitireceğiz. Evet.
Şimdi bunu tutuyorum böyle dik olarak. Bakın bu attım şöyle. Her zamanki yaptığımız düğüm. Bunu böyle üstüne atıyorum. Şu. Altından geldim. Şöyle. Tekrar bir tane koydum. Bir tane buradan örüyorum. Şu. Bunu bırakıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Bunu örüyorum yine. Aynı. Atıyorum. Şöyle. Tekrar buraya. Geldim. Çekiyorum. Şu. Bunu da bırakıyorum. Şimdi 3. ipteyim. Buraya. Atıyorum. Arasından çekiyorum. Tekrar bakın yavaşça şöyle koyuyorum. Buradan çekiyorum. Şu. Şimdi bu ipim bitti. Diğer 2 ipleri öreceğim. Her zaman sabit ip üstte olacak. Şu. Sabit ip üstte olacak. Bunu böyle koyalım. Sabit iplerimiz üstte. Tekrar örüyorum. 1. Burada. Buraya. Tekrar bunu bırakıyorum. Şimdi sabit bu. Üste alıyorum. Koydum. Şu aradan buraya veriyorum. Tekrar koydum. Bakın bu sabit hiç oynamıyor. Bunun üstüne sarıyorum. Tekrar bunu üste alıyorum. Getirdim. Şu aradan şöyle. Tekrar buraya. Şu. Bir tane daha ipimiz var burada. Onu da örelim. Bu sabit. Bakın sabit ip dimdik duruyor. Hiçbir şekilde oynamıyor. Şu. Sabitler hep üstte olacak. Böyle nasıl? Üstte bakın bu bunun altına giriyor. Şöyle. Ve tekrar yavaşça yapalım. Şöyle. Buradan giriyorum. Çekiyorum. Tekrar buradan. Yani her seferinde 2 düğüm atıyoruz. Bunları ördük. Şimdi 3. ipteyim. Bunu da getirdim, üste koydum. Böyle koyuyorum. Şuradan veriyorum. Bakın. Tekrar buraya koydum. İçinden geçip düğümü yapıyorum. Bunu bitirdik. Şimdi arkadaşlar böyle döneceğiz. Bu şekilde. Böyle dönerek gideceğiz. Bizim işimizi kolaylaştırması açısından yönümüzü çeviriyorum şöyle. Hani yaparken daha kolay öreyim diye. Böyle aynı şekilde batırıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bu bölümü öreceğiz. Bunlar sabit iplerimiz. Böyle gelecek zigzag bir şekilde. Bunlarla örülecek. Ama aralara ne yapacağız? İplerimizi yerleştireceğiz. Onları nasıl yapıyoruz? Ona da bir bakalım. Mutlaka ve mutlaka burada bunlar sabit. Bunlar da ören iplerimiz. Öyle diyelim. Buraya iğnemizi yerleştiriyoruz. Bu böyle zikzak olarak böyle örülecek. Ama öncelikle bu aradaki ördüğümüz iplere diğer renkli iplerimizi ilave edeceğiz. İşte bu 12 santim kestiğim iplerden bir tanesini alıyorum. Bunu alıyorum. 12 santimlik ipim bu.
Bunu getiriyorum böyle. İkiye katladım. Şunu alttan verdim. Şöyle bu bakın. Ve ikisinin arasından çıkıyorum. Şu. Bundan sonra şu sabiti getiriyorum. Buna örüyorum. Gene 2 düğüm atıyorum. Şöylece. Bu bitti. Şimdi bunu öreceğim buraya ama aradaki örme işlemimi yapmam gerekiyor. Gene şimdi buraya getirdim. Şimdi iş biraz daha büyüdü. Biz ne yapacağız? Bu kırmızıları da buraya örüyoruz. Nasıl? Şöyle. Bunu böyle koyuyorum. Gene. Buradan geçiyorum. Şu. Aynı düğüm. Şunu koyuyorum. Şöyle. Aradan geçiyorum. Şu. Bunu da aynı şekilde örüyorum. Koydum. Bu aradan geçiyorum. Tekrar koydum. Benim zikzak makrame bilekliği videosunu izleyebilirsiniz. Aynı mantıkla gidiyor. Bu şekilde. Şimdi bu sabit olanı, buradayken sabit olanı bunun altına veriyorum. Bakın önceki gelen sabitin altına veriyorum. Ve aynı düğüm. Aynı düğüm. Yani burada da aynı düğüm attım. Bunu örüyorum. Getiriyorum. Hani daha iyi anlayın diye tekrar gösteriyorum. Çünkü çoğumuzun makremeden korktuğunu biliyorum. Ama başlamadan elinize almadan ben bunu yapamam demeniz doğru değil. Ve mutlaka elinize alın, yapmaya çalışın. Ondan sonra hani gerçekten yapamıyorsanız tamam. Ama mutlaka yapacağınıza inanıyorum. Şimdi geldim buradayım. Burada sabitim bu. Gene aynı düğüm atıyorum. Bu sabit arkadaşlar. Böyle dimdik duracak. Bütün olay bu. Bunun üstüne ip sarıyorum. Başka bir ipi sarıyorum. Öyle düşünün. Şu. Şimdi burada bir ip daha ilave ediyorum. Hani 3 tane 6 santim kesmiştik ya. Şunlar. Onları da buraya ilave edeceğiz. Bunu alıyorum. Şöyle ve aradan geçiyorum. Şu. Bunu böyle yerleştirdim araya. Ve bordoyu buraya örüyorum. Şu şekilde bitirmiş olduk bunu. Ara bölümünü. Şimdi sabitimiz değişti. Bu sabitimiz oldu. Tabii sabit el de değişiyor. O da çok önemli. Geliyorum buraya. Koydum bakın bunu. Ve bu elimin yardımıyla içeriden dışarı doğru bunu yine içeriden dışarı doğru verdim. Şu. Şimdi aynı şekilde bu kısmı yapıyorum bakın. Şu kısmı. İkinci sabiti öreceğim. Buraya da yine kestiğim bordo ipimi ilave ediyorum. Şu. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle tuttum. Böyle. İçinden dışarı. Şu şekilde bıraktım. İğneyi şöyle takayım daha iyi görün.
bu şekilde bıraktım. Ve buradaki örgü ipleriyle arkadaşlar bu sabit ipimi öreceğim. Şunları bu şekilde örüyorum. İki kez düğüm attım. Şimdi ikinci ipimdeyim. Şu. Bunu da böyle. Bu. Evet. Burada son ipim var. Onu da örelim. Burada. Ne yapıyorum? Öncelikle bunları bunun üzerine örüyorum. Ben bir çevireyim. Daha net görün. Şimdi bir çevirelim. Şöyle. Her seferinde çevirerek yaparsanız arkadaşlar daha net görürsünüz neyi öreceğinizi. Şimdi bunu örüyorum. Şuraya ve hep iğnelerle sabitleyin. Şöyle. Bunu yine aynı düğüm. Hani ip kısa göremiyoruz diye şey yapmayın. Aynı düğüm atıyorum 2 kez. Bu da aynı düğüm. Şöyle. Evet. Şimdi bunları öreceğim. Bakın burada daha net göreceksiniz şimdi düğümü. Sabit bu. İçinden dışarı. Ve her seferinde 2 düğüm. Bu. Tekrar içinden bakın atıyorum. Ve içeriden dışarı veriyorum. Buradan buraya. Tekrar bunu da yapınca burası bitmiş oluyor. Evet. Böylece arkadaşlar şu kısmı tamamladık. Şu kısmı. Şu böyle. Şu şekilde burayı tamamladık. Şimdi boncukları koyacağımız yere geldik. Ve bize nasıl kolay geliyorsa öyle, dediğim gibi öyle yerleştireceğiz. Hani örerken. Evet. Bu şekilde bakın bu böyle. Biz boncukları şurada öreceğimiz iplere takacağız. Bu ipimiz hep sabit. Böyle böyle gelip gidiyor. Hiç örme işi yapmıyor arada. Bunu unutmayın. Öncelikle boncuğumuzu alalım. Şu. Bunları nasıl yerleştireceğimizi burada belirleyelim. Şöyle. Buraya yerleştireceğiz bunları. Bu şekilde. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken boncuğu nasıl yerleştireceğiz ve hangi iplere takacağız. Bunu öncelikle şuraya yine sabitleyelim. Ve burada şu ipten boncuk geçmez. O zaman makasımızla bunu kazımamız gerekiyor. Bunu makasla kazıdığınız zaman büyük iler dahi bundan geçer arkadaşlar. 1 milimlik ipten büyük iler dahi geçer. Bunu bu şekilde bakın ucunu böyle sivriltiyorum. Şu.
Ve bağ mumumuzu alıyorum. İnce oldu. Böyle ucu gördüğünüz gibi sivrildi. Şu. Bunu nasıl takacağız? Şöyle takmam gerekiyor. Demek ki içeriden dışarı doğru böyle veriyorum. Ama yani geçirme biçimi böyle. Bunu bir tane de tekrar böyle koyduktan sonra bu sefer boncuğun arka tarafından öne doğru geçiriyorum. İkisini de aynı ipe burada geçirdim. Şu. Şimdi sıra ikinci ipimde. Bunu da geçireceğim. Buna geçireceğim yine. Üçüncü ipe geçirmiyoruz. Burada da bir şey yapacağız yine. Unutmayalım onu. Bakın bunu böyle kazıyorum. Ama kesmiyorum. Böyle üstünden kazıyorum. Şu. Bakın tüylerini aldım böyle. Ve tekrar bunu güzel böyle mumluyorum. Bu şekilde. Burada geliyorum. Bakın ikisine birden. İkinci ipe geçiriyorum. Unutmayın. Şu böyle ikinci ip. Buradan buna giriyorum. Girdim. Tam bu noktada bu araya ip ilave ediyorum. Bu şekilde. Gene bu kestiğim iplerden bir tanesini alıyorum. Şu. Buna ilave ediyorum. Buraya giriyorum böyle. Bu şekilde çekiyoruz. Ve bunu yine boncuktan geçiyorum. Şöyle. Şu. Bunları böyle yerleştiriyorum. Şu. Bunu da siz isterseniz buraya bu ara kısma boncuk geçirebilirsiniz. Ben boş bıraktım oraları. Şöyle. İp kaldı. Mesela boncuk geçirdiğim de oldu. Onu da göstereyim. Burada şu şekilde boncuk geçirdim. Bakın delika koydum böyle. İsterseniz bu kısma delikaları ya da böyle damla ya da elinizde farklı bir boncuk varsa buraya yerleştirebilirsiniz. Ama ben bunu da yerleştirmeyeceğim arkadaşlar. Bunu şu şekilde getiriyorum. Buraya örüyorum. Şöyle. Yine aynı. Bu sabit. Bu sabit. Buraya bunu da örüyorum. Her seferinde 2 düğüm atıyorum. Evet. Şimdi bunu biraz çeviriyorum böyle. Çeviriyorum. Daha rahat öreyim diye. Şöyle çevirdim. Geldim bu kısımdayım arkadaşlar. Bakın şu üst kısımda. Oraya yine 12 santim kestiğim iplerden bir tanesini alıyorum. Bu ilk ipe ilave ediyorum. Şuraya. Bunu çekip yerleştiriyorum. Şimdi alacağım bunu ve öreceğim. Bu yine sabit. Bakın bu sabit. Buradan gelenler örüyor. Öyle çok hani bu yanlarında boşluk kalıyor. O sizi endişelendirmesin. Şöyle yine sokalım. Tekrar şöyle örüyorum. Bunu koydum. Buraya
Geldik bu ipimize. Bunu da örelim. Dediğim gibi isterseniz oraya boncuk koyabilirsiniz. Şöyle. Şu. Şimdi ikinci sabitimizi örelim. Burası. Geliyorum. Öncelikle bu ilave ettiğim ipi örüyorum. Örme şekli aynı. Ortalayalım ördüğümüz yeri. Şimdi bunu örüyorum. Bakın aynı şekilde örüyorum. Hani kırmızıyı nasıl ördünüz dersiniz diye bu şekilde bunu tekrar gösteriyorum. Çünkü bordo biraz kısa olduğu için onu böyle yaparak gösteremedim. Ama aynı şekilde öreceksiniz. Düğüm aynı. Şimdi bunu geliyorum. Gene hani sağında solunda bunların şöyle çevireyim. Boşluk kalıyor. Hani bu boş kısımlara boncuklar yerleştirebilirsiniz veya böyle bırakabilirsiniz. Şimdi bunu buraya bir ip daha ilave edeceğiz. Şu. Şu. Şimdi buraya arkadaşlar yine simli ip koyacağım. Hani 6 santim kestiğimiz 3 tane vardı ya, onlardan 6 parça. 6 santimden 3 parça kesmiştik. 6 santimden 3 parça, onlardan bir tanesi buraya koyuyorum. Bu. Ve tekrar bunları örüyorum. Bordoyu buraya şöyle örüyorum. Dediğim gibi şimdi beyazı nasıl örüyorsam bunları da öyle ördüm. Şöyle koyuyorum, çektim. Şu. Bu sabit olacak. En önemlisi o. Şu. Sabit. Tekrar koyuyorum, çekiyorum. Her seferinde 2 düğüm atıyoruz. Koyuyorum, çekiyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar orta kısmı bitirmiş olduk. Orta kısmı, yani şu kısmı bitirmiş olduk. Döneceğiz böyle. Bu şekilde. Bunu buraya yapacağız. Bunu buraya yapacağız. Bunu yine şöyle sabitleyelim. Bunun aynısı buraya olacak. Şu yani. Bakın şöyle düşünün. Aynısı bu buraya olacak. Gene bizim 12 santimlik iplerimizden bir tanesini alıyoruz. Buraya bu şöyle yerleştirdik. Şu. Ve bunu getirip buraya örüyorum. Şöyle. Bu zaten sabit. Bakın bu sabit. Öreceğimiz bu ip. Bunu ördükten sonra bırakıyorum. Diğer şuna geçiyorum.
Burada bu sabit oluyor. Bu bordoyu bunun üstüne örüyorum. Tekrar bakın, gördüğünüz gibi bunlar da hep ikişer ikişer ördüm. Aynı teknikte örüyoruz. Sabit bu. Geldi. Tutuyorum, bakın, düz. Bunu düz tutuyorum. Arada kendinize sorun. Yeni makrame yapanlar. Düz tutuyor muyum? Bakın, bu düz. Tekrar ikinci düğüm. Buna ördüm. Bunu ördükten sonra bunu örebilmem için önce bu araları örüp geçmem gerekiyor. O nedenle önce bordoyu örüyorum. Şöyle. Hemen dik tutuyorum. Bakın, hemen dik, düz. Ve bu araya 6 santimlik simli ipimizi yerleştiriyorum. Şöyle. İki ucu yan yana getiriyorum. Şuradan geçiriyorum. Şöyle. Ve tekrar bordoyu öreceğim. Bunu da şu şekilde örüyorum. Buradan sabit buydu ya ve şart neydi? Sabit üstte olacak. Hemen üste alıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu sabitimizi ördük, bitti. Gelelim bu iki tanesine. Ama bunları örebilmek için bu üstteki araya şu bordoyu yapmam gerekiyor. Şuradaki şunu koymam gerekiyor. Yine çevireyim birazcık. Şöyle kendime doğru, daha rahat. Dediğim gibi sizler de çevirerek örebilirsiniz. Evet, şimdi buraya bizim bu iplerden şunu yerleştiriyorum. Şu. Ve bunu örüyorum hemen, bunları. Son ipteyiz. Ne dedik? Buraya şimdi ip ilave oldu. Bordoları örmem gerekiyor. Onu önce bordoları örüyoruz. Evet, geldik beyaz diğer krem renkli olanlara. Evet, bunları da örelim. Burası bitsin. Evet, böylece burayı bitirmiş olduk. Yani şu bölümdeyim ben. Bakın, bu bölümdeyim. Ya şunları yerleştireceğiz. Şöylece. Evet, şimdi sıra diğer boncukları yerleştirmede. Şimdi bu boncuklarımızdan bir tanesini bu şekilde takacağız. Önce en alttaki ipi takıyorum. Böyle ucunu yine ayarladım. Bunu böyle ve ortadakine takmıyoruz.
Ortadakine takmıyoruz arkadaşlar. Şuna takıyoruz. Şu. Burada farklı bir örgü kullanacağız. Yani şu kısmı örüyoruz. Bitireceğiz çünkü. Şu kısmı örüyoruz. Ve ondan sonra uzun bölüme geçeceğiz. Bunu gene çevireyim ben. Önemli bir noktadayız. En üsttekini alıyorum. Bunu. Önemli bir nokta. Bunu alıyorum. Getiriyorum. Üstüne koyuyorum. Şöyle. Ve bunu örüyorum. Sabit artık. Hani sabit diyor. Bu burada artık ören oldu. Bunu ördüm. Tekrar örüyorum. Şöyle. Ve ikisini getiriyorum yan yana. Üçüncüyle örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Şöyle. Ve dikkat arkadaşlar. El değiştiriyorum. Şöyle. Buraya tekrar örüyorum. Sağ elimle şimdi örüyorum. Gene 2 düğüm attım. Şu. Şöyle. Bunu bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Üçünü. Bu sefer bunu öreceğim. Bu sabit oluyor. Şu. Buradan çıkan. Sabit. Örüyorum bununla. Tekrar. Şu. Ve bunu getiriyorum. Böyle. Şöyle getiriyorum. Bununla örüyorum. Böyle. Tekrar. Şu. Burada arkadaşlar bir düğüm daha atıyorum. Buna kavuşmak için. Tekrar. Ama el değiştireceğim. Şu. Tekrar bir tane daha atıyorum. Şu. Burada 4 tane ipimiz olmalı. Şu mesela kısa olduğu için bunu yok ediyorum. Buradan içinden kısa olan bir tane ipi şu şekilde şöyle öncelikle getiriyorum. Şöyle. Bu ikisi bir olacak. Şöyle. Hatta buna bir düğüm daha atalım. Sonrasında bakalım. Bunu alıyorum. Tekrar. El değiştiriyorum. Şu buraya. Evet. Şu şekilde. Bu yok artık. Şöyle bunlar var. Şu. Böyle. Şunu da alta doğru sokalım. Sonra yok edeceğim onları. Bir müddet bununla örebiliriz. Şimdi ipimiz ikiye düştü. Alıyorum.
bunu. Bu sabit bunlar. Şu artık şu kısımdayım. Bu kısımdayım. Şurayı örüyorum azıcık. Bakın. Gene bu. Tekrar şöyle burası. Biraz çevireyim, daha rahat öreyim. Bu hep şu ipimiz örecek arkadaşlar. Bunlar sabit olacak. Geri alıyorum. Tekrar örüyorum. Aynı ipi. Yani her seferinde aynı ipi bir ileri bir geri olmak üzere 4 kez örmüş oluyorum. Şunu alıyorum. Bakın şimdi ne demek istiyorum. Burada bir ördüm. 2 ördüm. Şimdi el değiştiriyorum. Şöyle. Gene aynı ipi 3 örüyorum. 4 örüyorum. Şu. Sıra buna geldi. Üste alıyorum ve buraya da yine düğüm atarak bakın devam ediyorum. Gene burada da şimdi 2 düğüm oldu. Geri dönüyorum. Geri döneceğim. Bu tarafa gelirken bakın bunu aldım altından şöyle geçiyorum. Tekrar bu 3. düğüm, bir tane daha atıyorum, 4. düğüm. Şimdi yer değiştiriyorum. Bakın sabit hep üstte olacak. Koydum. Atıyorum. Tekrar şu. Bu. Mesela burada şunu da yapabilirsiniz. Tila, half tila. Bu yarım tilalar var. Bunları böyle yerleştirebilirsiniz. Şunlardan geçirip örnek yani farklı bir model için yapabilirsiniz. Bunu da yapmayacağım ama siz nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Buna mesela bu şekilde bunu geçiriyoruz böyle ve gelip buradan örmeye devam edebiliyoruz. Bu şekilde ya. Geliyorum böyle örmeye devam edebiliyorum. Böyle. Bu da bir alternatif. Bundan da yaptım. Şu. Bu şekilde hani nasıl koyduğumu da göstermiş oldum. Tabii ben bunu da yerleştirmeyeceğim. Sırf size nasıl yaptığımı göstermek için. Şimdi burada arkadaşlar bunun bu kadar örmem yeter. İkinci renge geçeceğim. Yani bu bordolarımız vardı 55 santim 2 tane. Onu öreceğiz buraya. Yine kaldığımız noktada bakın bunu nasıl yapıyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. Şu. Ve şuraya koyuyorum bunu. Şöyle. Bunu geri dönerek örmeye devam ediyorum. Hep ikişer düğüm. Şu. Bakın bunu ördüm. Sabiti alıyorum buraya. Şu. Şöyle. Evet. Şimdi ben aynı şekilde bu kadar hani şuraya kadar bordoyu öreyim ve arada bu ipi ekleyelim. Sonrasında öbür tarafa geçeceğiz zaten. Bunları da hani bir tamamlayayım. Ara ara nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bunu bu kadar ördükten sonra ne kadar kaç sıra ördüm?
Şuradan bakabilirsiniz. 1, 2, 3 kez gidip geldim. Yani bu şekilde hani 3 kez gidip geldim. Ona göre örüyorsunuz. Şimdi bunu ilave edeceğim araya. Gene şöyle yapıyorum. Şurasına hemen üstünden şöyle ...10 santimlik ikişer tane kesmiştik. O iplerden bir tanesi bu. Bir tarafına bunu yerleştireceğiz. Sonra diğeri de bu tarafta kalacak. Şimdi burayı yine örüyorum. Normal araya şu. Bir kez de örebilirsiniz arkadaşlar. Bir kez gidip de gelebilirsiniz. İpimiz var. Şimdi bu mesela tekrar dönüyorum. Bakın bunu alta aldım. Tekrar bu şekilde. Bunu bırakıyorum. Kırmızıyla yani bordoyla öyle diyeyim. Şuradan devam ediyorum. Bu bordoyu alıyorum. Şöyle getirdim. Burayı ördüğüm için bir kez buradan devam ediyorum. Hani bu taraftan değil. Şimdi tekrar buraya alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben yine bu kadar aynı teknikte öreceğim ve krem rengi yerleştireceğim. Onu da beraber yerleştiririz yine. Evet, şimdi tekrar araya krem rengi yerleştiriyorum. Onun için de yine böyle bir düğüm yapıyorum. Şuradan takacağım. Gene üst tarafına doğru şöyle bu ipin çıkışının üstüne doğru sokuyorum, yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve sabit iplerimizi üste alacağım. Evet, bu bilekliğimizi de daha önceden sadece bu kısmın arkadaşlar videosunu çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi örüyorum. Bunu da yine simli ipte olduğu gibi bir gideceğim ve geleceğim. Bu şekilde dönüyorum. Bunu da ördükten sonra artık bordonun geri kalanını örerek devam ediyorum. Buraya geldim. Bakın bunu bıraktım. Gene böyle örmeye devam ediyorum. İşte siz bu aralarda istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Genelde buralarda kullandığınız renkleri aralarda aynı şekilde sap kısmında kullanırsanız daha güzel olur. Bunu ben öreyim ne kadar bu kadar yani gene 3 kısımda bakın 1 2 3 tane dilim gözüküyor şurada. Şöyle düşünün 1 2 3. O kadar öreyim ve sonra şurada bir örgü daha var. Onu göstereceğim size. Bunu 3 parçada tamamladık. Aynı bunda olduğu gibi. Şu şekilde olduğu gibi bunu da böyle tamamladık. Şimdi şu alt tarafında bir dörtlü örgü var. Onu göstereceğim size. Bunların hepsini arkadaşlar iğne ile geri çevireceğiz ve öyle yakacağız. Asla burada kesip
yapmayacağız. Evet, şimdi şu şekilde dörtlü ya, sepet örer gibi bir alt bir üst şeklinde gidecek. Şuradan alıyorum. Her seferinde soldaki ipi sağa doğru götüreceğiz. Her seferinde aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın bu altta kaldı. Şunu alıyorum, üste koyuyorum. Bu üstte, bu altta kaldı. Şu. Tekrar başa dönüyorum. Tamam mı? Böyle aldım. Bu şimdi şunun üstündeydi. Bu alta girecek. Şu. Ve bu burada üstte gelecek. Bir üst bir alt şeklinde. Tekrar bu da buraya girecek. Bakın bir daha en öndekini, yani en soldaki ipi alıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bunun üstünden gidiyor bu. Yani şuradaki altta kalmış. Bu sefer buraya gelecek. Bu üstteyken bu alta girecek. Sonra şu bunun üstüne girecek. Ve bu da buraya. Şu şekilde bırakıyorum. Tekrar bunu alıyorum. Hep böyle gidiyor. Bakın üstte bunu alıyorum şöyle ve şu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu alıyorum. Şu. Ortadakini bunun üstüne, bunu da alta koyuyorum. Bunu tellerle de yapabilirsiniz. Daha çok kazaz işinde kullanırlar. Hani bu düğümü. Evet, şunu alıyorum. Üste koyuyorum. Tekrar bunu buraya koyuyorum. Bunu da alta koyuyorum. Hep aynı sistem. Gördüğünüz gibi değişik bir örgü oluyor. Bunu alıyorum. Şu. Tekrar buraya. Şu da buraya. Yani bir alt bir üst biçiminde. Hep buradan. Şunu alıyorum. Bak. Şöyle getiriyorum. Altına koydum. Bu da bunun üstünde kalacak zaten. Şu. Tekrar şöyle. Ve bu da bunun üstüne. Şöyle. Tekrar hep soldaki sağa doğru gidiyor. Bir üst bir alt şeklinde. Şöyle. Yani bu geliyor. Bakın. Üste çıkıyor. Buraya. Sonra bunun altına giriyor. Bunun da üstüne çıkıyor. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bu sıra bunda. Bunu alıyoruz. Bakın bunun üstünde. Bunun altına girecek. Bunun da üstüne çıkacak. Bu şekilde. Böyle böyle. Hani uzunluğunu siz burayı düğüm yapacağım çünkü. Şöyle ayarlıyoruz. Buradan. Bu şekilde bakın. Hep aynı. Buradan giriyorum. Size göstereyim diye bu şekilde. Bakın. Evet. Yani ve burada arkadaşlar bir düğüm yapıyorum. Şöyle. Buraya bir boncuk da takabilirsiniz. Büyük delikli. Bir boncuk takıp öyle düğüm yapabilirsiniz. Hepsini şuraya düğümlüyorum. Siz bu dediğim gibi bu boy kısmı ayarlayabilirsiniz bileğinize göre. Ben biraz uzun tuttum şu anda, onu kısaltmak istiyorum. Şuradan yapayım. Şöyle düğüm yapıyorum. Tamam. Böyle bir örgü oluyor. Dörtlü ip olduğu için bunu yapıyoruz. Şimdi burayı da keselim. Evet.
Şimdi arkadaşlar geldik öbür tarafına. Bunun sistem şuradan itibaren tamamen aynı. Şimdi açıyorum bunları. Şöyle. Bunu böyle yerleştiriyorum. Öncelikle ne yapıyorduk? Boncuğumuzu böylece takacağız ve burada uyguladığımızı burada da uygulayacağız aynısını. Ben boncuğu bir takayım. Tekrardan pekiştirmiş olalım. Beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar boncuğumuzu yine bakın şu şekilde taktım. Şöyle. Öncelikle burayı bir örelim. Şu sabit oluyor. Bunu bir kez örüyorum. Bakın bir. Şöyle. Sonra getiriyorum ikisini yan yana. Şurayı tutturayım ki görün. Tekrar örüyorum. Burada şunu da yapabilirsiniz. Tabi burada da yaptık zaten aynısını. El değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir. Tekrar örüyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar el değiştiriyorum. Şu. Şimdi bunu bakacağım. Yani birbirine yakın olduğunda bakın tam bu kısımda hani bir kere daha düğüm yapmam gerekebilir. Bunu böyle yaptım, bırakıyorum. Şimdi bu tarafını bir yapalım. Sabit olan bu. Böyle geliyorum. Şimdi örüyorum bir. Ve bakın bunu hani şunların yanına doğru örmem gerekiyor. Ki çünkü amacım yan yana getirmek. 2. Şimdi bunu yanına alıyorum. Tekrar örüyorum. Şu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle. Burada şunu tekrar örebilirim. Örmeyebilirim ama şununla öreyim. Yan yana getirmem gerekiyor. Şu. Şöyle. Evet. Uzun ipleri şimdi burada uzun ipleri seçmem lazım. Şunu bırakıyorum. Zaten bu örülmeyecek artık. Bunu bırakıyorum. Şu şekilde öreceğim arkadaşlar. Bu içeride. Bu biliyorsunuz bununla bir kez örmem gerekiyor. Şu. Böyle. Evet. Bu uzun. Bu uzun. Şunu geri alayım biraz. Daha net görün. Şöyle. Evet. Uzun ipler böyle hani en uzunu seçmeye çalışın. En uzununu. Bunları alıyorum. İkisini şöyle tutuyorum. Ve şununla öreceğim. Şu. Biliyorsunuz bir müddet örüyoruz onu. Şimdi örüyorum bir. Getiriyorum buna. İkisini birden örüyorum. Şu. Evet. Şimdi
gidip geleceğim arkadaşlar birkaç kez. Yani aynı diğer tarafta yaptıklarımızı yapıyorum. Bir kere daha örelim. Evet. Şimdi yani şu beyaz kısmı örmüş olduk. Şurada. Ve bu 55 santimlik diğer ipimizi alıyorum. Buraya ilave edeceğim. Şöyle örmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Yani burada yaptıklarımın aynısını burada yapacağım. Şimdi ben burayı bitireyim. Sonra temizliğini nasıl yapacağız onu da görelim. Tamamladım arkadaşlar şimdi ben. Bakın bunu mesela daha sıkı ördüğüm zaman bu halde oluyor ve oldukça güzel bir örgü. Bunu mesela 4 ayrı renk iplikle aynı şekilde örebilirsiniz ve incecik bileklikler yapabilirsiniz. İşte mesela siyah, gri ve sarı tonlarında böyle 3 renk. Bunlar mesela çok güzel olabilir. Deneyebilirsiniz. Şimdi ben bunu tekrar bozup daha sıkı hani size tekniğini göstermek için burada biraz daha gevşek örmüştüm. Yani aradaki farkı görün diye gösteriyorum böyle. Ve şimdi yapacağımız diğer bir işte asla ve asla ben bunları kesip hemen oraya yakıp yapıştırmıyorum. Çünkü zamanla o yanan yer açılabiliyor arkadaşlar. O nedenle her bir ipi mesela bunu burada alıyorum. Şu hemen yan tarafına şöyle giriyorum. Şu giriyorum ve iğnemi buradan takıyorum. Şöyle buradan çekiyorum. Şu buraya yerleştirdim. Bunu yerleştirdikten sonra burada kesip yakıyorum. Buradan hemen ya da bununla eğer böyle bir aletiniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar yapalım. Örneğin bu çok kısa bir ip ama önemli değil. Ne yapıyoruz? Buradan hemen yanındakinden şöyle geçiyorum ve bunu bunun içine yerleştirip çekiyorum. Bu önemli arkadaşlar. Bunu yapın siz. Yoksa gerçekten buralardaki o yanık yerleri çok rahatsız ediyor ve açılabiliyor. Bunu da yine buradan şöyle kesiyorum. Bu kadar. Oraya zaten yapışıyor. Şimdi ben bunun tamamını aynı bu şekilde geçirip yakacağım. Peki buradakileri nasıl yapıyorum? Bir tanesini örneğin en çok olanı göstereyim. Şu kısmı gösterelim. Şunu baştaki bordoyu şuraya takıyorum. Şöyle. Bakın şu bordoyu buraya takıyorum. Böyle. Ve çekiyorum. Şimdi bunu yerleştirdim. Tekrar diğer bordoyu şunu da buraya yerleştiriyorum. Bu simli ipi ortaya arkadaşlar tam şöyle geliyorum. Şöyle bir tane ipten alıyorum. Şöyle de buraya giriyorum. Şu.
Bunu ikisini birden yerleştiriyorum iğnenin deliğine. Etamin iğnesi bu. Çok kalın olmasın etamin iğnesi. Şu bir çekiyorum. Şu. Şimdi bu yerleştirdiklerimi keselim. Bu şekilde. Böylece çeviriyoruz. Diğerlerini arkadaşlar aynı şekilde ben çevireyim. Tabii hep göstermek istiyorum. Hani burasını da nasıl keşke yapsaydınız diyebilirsiniz. Mesela bunu şuradan yine şöyle. Peki benim o aletim yok. Ben nasıl keserim, yakarım? Onu yapalım. Böyle alıyorum. Aletiniz yoksa şunu buradan kesiyorum. Şöyle çok az bırakıyorum böyle. Ve o kısmı getiriyorum. Dikkatli bir şekilde böyle yakıyorum, bastırıyorum. Bu kadar. Şu. Diğerlerini de aynı şekilde ben yapacağım. Şimdi size bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer bu boncuklardan elinizde yoksa ne yapacaksınız? Hatırlayın arkadaşlar, böyle bir video çekmiştik. Ve buradaki sistemin aslında aynısı sistem. Daha basiti hatta. Bunun şu kısımda uyguladığımızı buralara uygulayarak yine 2'ye düşürüp hani 4 ipe düşürüp devam edebilirsiniz. Aynen bunun tekniğinde. Hem de bunun zikzak bileklik makrame zikzak bilekliği de hatırlamış olursunuz. Onlara bakabilirsiniz. Bunları da göstermiş olayım. Yine böyle bu şu kısmı da çekmiştim ben, hatırlayın. İsterseniz tek başına bunun videosu da var arkadaşlar. Şöyle sağ olsun bir öğrencim bana böyle bir de düğme bastırmış. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Evet, böylece bunu da yapabilirsiniz. Hani bütün makramelerimi şu anda sanki size sergilemiş gibi oldum. Daha doğrusu bunların zaten videoları var. Biliyorsunuz, bunları da hatırlatmış oluyorum size. Şöyle bunları da tekrar yapabilirsiniz. Şu. Bunlar hep makrame ve videoları var arkadaşlar. Tekrardan yapabilirsiniz bunları. Nazo Design kanalına girdikten sonra oynatma listeleri var üst tarafta. Onlara giriyorsunuz ve altta makrame bileklik dosyası var. Onu tıkladıktan sonra orada bütün makrameleri görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü videolarımız çoğaldıkça biliyorum ki bir takım videoları bulmakta zorlanıyorsunuz. Evet, ben şimdi bunu tamamlayayım ve işimizi bitirelim. Evet, böylece tamamladık bilekliğimizi. Bu şekilde her iki tarafını da daha sıkı bir şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi böylece bir dersimizi daha tamamlamış olduk. Renklerimiz bunlar. İstediğiniz tonlarda sizler yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu boncuklardan yoksa araya ip koyabilirsiniz ya da farklı bir boncuk koyabilirsiniz. Bunun daha bir genişini, daha farklı şekilde olanını da daha sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Onun üzerinde de çalışıyorum. Evet arkadaşlar,
Böylece dersimizi tamamladık. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın.